Acı bibere ihtiyaç var. Bağışıklığımızı güçlendirir. Gelin bakayım canlarım. Sevgiyle gelin şöyle bir. Kaç tane? 3 tane kırmızı biber olsun. 3 tane de yeşil biber olsun. Suyun içinde beklettim ki onları canlılığını korusunlar istedim. Güzel lezzetler, güzel tatlar olsun istiyoruz. Ama bağışıklığımız da güçlü olsun. Sevgili seyircilerim, mutfağımdasınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bir pirzola tarifi paylaşacağım. Çünkü yorumları okuyorum. Sizlerden gelen yorumları. Orada pirzola tarif isteyen seyircilerimizin sayısının oldukça fazla olduğunu gördüm. Döküm tavada bize pirzola tarifi verir misin? Dolayısıyla diğer seyircilerim için gelsin. Evet, 750 gram burada kuzu pirzolamız var. 400 gram kadar mantar, 3'erden 6 tane yeşil ve kırmızı biber 3'er tane, bir tane kırmızı soğan, bir baş sarımsak, biberiye, karabiber, biraz zeytinyağı ve tuzla ile güzel lezzetlendirip ondan sonra da döküm tavamın şu anda ateşini yaktım. Yüksek ateşte kurutmadan yumuşacık et nasıl pişirilir? İnşallah onun tarifini sizlerle paylaşmaya çalışacağım kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şimdi bakın marine ederken yani lezzetlendirirken şöyle bir yöntem uyguluyoruz. Önce zemine biraz karabiber kıralım. Zemine biraz tuz, etin ihtiyacı kadar biraz tuz. Ondan sonra hemen buradan biberiye getireceğim. Buradan biberiye alıyorum. Gel bakalım canım, sevgiyle gel. Geldi. Biberiyi ayıklarken böyle çekerseniz kopmaz bakın. Gördünüz mü? Çekiyorum, kopmuyor. Ama şuradan geriye doğru çektiğimde de hemen kendini bırakıyor. Şöyle biraz koparayım zemine. Tamam. Biraz da zeytinyağı veriyorum. Karabiber, biberiye, tuz. Burası lezzetlendirme bölümünün zemin bölümü. Hemen şöyle zemini bir hazırladım. Ondan sonra böyle bu şekilde yapıp dolapta bekletebilirsiniz. Ne zaman pişirirseniz o zaman o vakit çıkartıp direkt pişirmeye hazır hale gelir. Tekrar tuzunu veriyorum burada. Yeteri kadar etlerin biraz daha. Karabiber çok olmasın. Ne kadar seviyorsanız az çok o konuda serbestsiniz. İsterseniz biraz daha fazla da verebilirsiniz. Biraz da zeytinyağı. Mümkün mertebe çok vermemeye özen gösteriyorum. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü kuzu pirzolaların kenarları da yağlı. Bakın görüyor musunuz? Şuralarda yağlar var. O yağlar birazdan ısıyla birlikte eriyecekler çünkü. Biraz daha biberi alayım. Yani rosemary. Rosemary biberiye taze. Hemen burada saksıda yetiştirdiğim biberiyeden şöyle alıyorum. Ondan sonra şimdi buraya böyle geldikten sonra şurada biraz bastıralım. Etlerine biraz basalım. Niye böyle yapıyoruz? O baharatlar hem yapışmış oluyor, biraz da incelmiş oluyor etleri. Bu sayede hem zemindeki ve üstteki baharatlar birbiriyle buluşmuş olup güzel lezzetlendirilmiş oldu. Evet, Oktay Usta'dan sizler için efendim güzel şöyle bir pirzola geliyor. Döküm tavada. Seyircilerim istedi, ben de hazırlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi döküm tavamıza yağ sürmüyoruz. Güzel ısınıyor. Yüksek ısıya gelecek. Ondan sonra etleri pişireceğiz. Sebzeler bölümünde ise kenarlara mantarlar koyabiliriz. Şöyle koyalım. Bütün güzel taze mantarlardan aldım. Bunlar kenarlarda kalsın. Ağırdan orada pişecekler bunlar. Hem de güzel bir görüntü vermiş olacaklar bize. Evet. Müsaadenizle pişirmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Kurutmadan suyu içinde pirzola. Döküm tavada Oktay Usta'da. Pirzolalarımız pişmeye başladı. Oy, biraz özür dilerim, fazla yakmışım şurayı.
Canım benim, orası fazla ısı almış. Ama problem yok. Şimdi etin kalın bölümleri Allah'tan güzel, tam kıvamda. Şu ince kısım birazcık yandı, özür dilerim. Biberleri de çeviriyorum. İçinde suyu kalacak şekilde pişiriyorum. Soğan, mantar, sarımsak, hepsi güzelce pişiyorlar. Yanında güzel taze ekmek olduğu vakit çok güzel olur. Sizlerle ekmek tarifleri paylaştım. Ekmek tariflerinden de yararlanabilirsiniz. Kıymetli seyircilerim. Evet, Oktay Usta'nın en yeni tariflerini resmi web sitemden alabilirsiniz. chef-oktayusta.com Usta. Çünkü korsanlar da var. Ustam diye, ondan dolayı söylüyorum. oktayusta.com resmi web sitemden de en yeni tariflere ulaşabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Kırmızı biber, yeşil biber, hepsi de acı, bağışıklığımızı güçlendirmesi için. Evet, şimdi buradan sonra hemen bakalım. İki tarafı da gayet güzel pişiyorlar. Önce tavayı ısıtıyoruz. Ondan sonra pişiriyoruz. Isının düşmemesi lazım. Sevgili seyircilerim, şöyle sen gel canım şuraya. Orada yüksek ısı var çünkü. Ne kadar içinin piştiğini de şimdi sizlerle paylaşacağım. Oktay Usta oldu mu olmadı mı diye soracaksınız doğal olarak. Şimdi onu da göreceğiz inşallah. Evet, iki tarafını da pişiriyorum. Pirzola, antrikot tarifi de paylaşmıştım. Allah izin verirse bonfile de yapacağım sizlere. Bonfile, biftek, bütün yemeğe dair ne varsa Şef Oktay Usta'nın mutfağında bulabileceksiniz. Biraz duman altı olduk ama her şey sizler için kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi ben hemen toparlıyorum ve etin nasıl pişirdiğimi sizlerle paylaşıyorum. Pirzolalarımız güzelce pişti kıymetli seyircilerim. Şimdi servise geçtim. Güzel, şöyle suyu da içinde. Ne kadar suyu var Oktay Usta, nasıl oldu derseniz şimdi o detayları da inşallah sizlerle paylaşacağım kıymetli seyircilerim. Şuraya şöyle güzelce dizdikten sonra sebzelerini de buraya koyuyorum. Bir tane de doku testi için ayıracağım oraya. Doku testini de yapalım sizlerle. Vay, çok güzel oldu kıymetli seyircilerim. Her şey sizler için. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bilgilerim doğrultusunda. Şu biberler de gelsin. Kırmızı ve yeşil biberler de geliyor. Soğan, sarımsak, mantar. Şuradaki o lezzet suyundan da hafif şöyle gezdireyim. Allah Allah. Şurası tam ekmek banmalı olmuş çünkü orası da. Tamam. Sen de gel canım şöyle şuraya. Burası tamam. Evet sevgili seyircilerim, şimdi şuradan da bir doku testi için hemen ayırayım. Onu da ocağımızın ateşini kapatıyorum. Şöyle ayırıyorum şuraya. Tamam. Evet. Oktay Usta'dan güzel bir pirzola tarifi oldu inşallah sizler için kıymetli seyircilerim. Hemen bir keseyim, bir de görelim. İçi ne kadar yumuşak, onu da görmüş olalım. Bakın, kurumadan pişirilmiş bir pirzola. Görüyor musunuz? Suyu içinde ortasına sıkışmış bir durumda. Kurutmamak lazım. Daha pişkin seviyorsanız biraz daha kızartabilirsiniz sevgili seyircilerim. Evet, bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni tarifler, yeni lezzetler sizler için hazırlamak istiyorum. Sizler de kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Sizden ricam bildirim zilini açın ki ilk tarifler hemen size düşsün. Oktay Usta yeni tarif paylaştı. Bildirim zilinden anında size ulaşıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Buyurun sofraya.